Gezegen bilimi araştırmacısı Profesör Sarah Russell, Dünya'nın en yakın arkadaşının kökenlerini açıklıyor. NASA'nın Apollo misyonlarından geri getirilen örneklerin analizi, Dünya ve Ay'ın erken bir proto gezegen ile Theia adlı astronomik bir cisim arasındaki devasa bir etkinin sonucu olduğunu gösteriyor. Birkaç teoriye beraber bakalım. Sarah, Ay'ın nasıl oluştuğuna dair bir dizi teori vardı ve Apollo programının amaçlarından biri Ay'ımıza nasıl sahip olduğumuzu anlamaktı diyor. Apollo misyon araştırmasından önce Ay'ın nasıl oluştuğuna dair 3 tane teori vardı. Yakalama teorisi, Ay'ın Güneş sisteminin başka bir yerinde oluşan ve Dünya'nın yakınlarından geçerken yer çekimi tarafından yakalanan bir gezgin cisim, bir asteroid gibi düşünebilirsiniz olduğunu öne sürüyor. Buna karşılık yığılma teorisi, Ay'ın oluşumunda Dünya ile birlikte yaratıldığını öne sürüyor. Son olarak füzyon senaryosuna göre Dünya o kadar hızlı dönüyordu ki bazı maddeler kırıldı ve gezegenin yörüngesine girmeye başladı. Bugün en yaygın kabul gören şey dev etki teorisidir. Ay'ın Dünya ile başka bir küçük gezegen arasındaki çarpışma sırasında yaklaşık olarak Mars'ın büyüklüğünde oluştuğunu öne sürüyor. Bu darbenin enkazı Ay'ı oluşturmak için Dünya'nın etrafındaki bir yörüngede toplanmıştır. Apollo'nun misyon kayıtlarına ve kanıtlarına bakalım. Apollo misyonları Ay'dan 1 ton kaya ve toprağın 1/3'ünden fazlasını geri getirdi. Sarah, Apollo kayaları geri geldiğinde Dünya ve Ay'ın bazı önemli kimyasal ve izotopik benzerliklere sahip olduğunu gösterdiler. Bu da birbirleriyle bağlantılı bir geçmişe sahip olduklarını öne sürüyorlar, diyor. Ay başka bir yerde yaratılmış olsaydı ve Dünya'nın yerçekimi tarafından yakalanmış olsaydı, birleşiminin Dünya'nınkinden çok farklı olmasını beklerdik. Aynı anda yaratıldıysa veya Dünya'yı kırdıysa, Ay'daki minerallerin türü ve oranının Dünya'dakilerle aynı olmasını beklerdik ama biraz farklılar. Ay'daki mineraller benzer karasal kayalardan daha az su içerir. Ay yüksek sıcaklıkta hızla oluşan materyal bakımından da zengindir. 70'li ve 80'li yıllarda dev çarpma modelinin neredeyse evrensel bir kabulüne yol açan çok sayıda tartışma yaşanmıştır. Ay meteorları Ay'ın kökenini incelemek için önemli bir veri kaynağıdır. Sarah ekliyor, bazı yönlerden göktaşları bize Ay hakkında Apollo örneklerinden daha fazla şey anlatabilir. Çünkü göktaşları Ay'ın her yerinden geliyor diye ekliyor Sarah. Apollo örnekleri ise Ay'ın yakın tarafında ekvatora yakın bir tek yerden geliyor. Dünyadan mı koptu yoksa Güneş sisteminde dolanırken Dünya'nın çekim alanına girip etrafımızda dönmeye mi başladı ya da onun oluşmasına yol açan başka bir patlama mı oldu? Böyle sorular çıkıyor meydana. Ünlü fizikçi, gökbilimci Galileo Galilei'nin yaptığı teleskop ile uzaktan da olsa Ay'ın ilk kez ayrıntılı bir şekilde görme fırsatı doğdu. 1600'lü yılların başında Galileo, Ay'ın da Dünya gibi ova ve dağlardan oluştuğunu ortaya koymuştu. Bu ikisinin birlikte oluştuğuna işaret ediyordu. 1800'lerde Charles Darwin'in oğlu George, Dünya'nın oluştuğu ilk dönemlerde hızla dönerken bir parçasının kopup Ay'ı oluşturduğunu söylüyordu. Pasifik Okyanusu işte bu kopmanın geride bıraktığı izi taşıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise başka bir fikir öne sürüldü. Kimyacı Harold Urey, Ay'ın galaksinin başka bir yerinden gelerek Dünya'nın çekim merkezine girdiğini söylüyordu. Dünya ile kıyaslandığında bir uydu olarak Ay'ın kütlesi oldukça büyük. Bu nedenle başka bir yerde oluşmuş olması açıklaması mantıklıydı. Ayrıca Ay'ın sadece bir yüzünü görüyor olmamız da bu teoriyi destekliyordu. Fakat bazı bilim insanları yörüngesinde hiç sapma olmadan Dünya'nın Ay'ı çekim alanına almasına şüpheyle bakıyordu. Ayrıca böyle bir çekimle iki gök cismi çarpışmış olurdu diye düşünüyorlardı.
Fakat bunun da bir açıklaması olabilirdi. Dünyanın geniş bir atmosfere sahip olması, hava yastığı işlevi görerek bu çarpmayı engellemiş ve ayı yavaşlatarak tekrar uzaya savrulmasına engel olmuş olabilirdi. Fakat buna pek ihtimal verilmiyordu. Ayın dünya çekim alanına girmesini ifade eden Urey'in teorisi 1960'larda hakim olmaya devam etti. Ay'a astronot gönderildiğinde hangi teorinin kanıtlanacağını gösteren veriler gelecekti. Fakat Ay'dan getirilen taşlar bütün mevcut teorileri yerle bir etti. NASA Lunar Science Institute, NLSI diye geçiyor, tarafından finanse edilen yeni araştırma hem erken dünya hem de ayımızın her biri Mars'ın 5 katı büyüklüğünde iki gezegen gövdesinin devasa bir çarpışmasında birlikte yaratıldığını varsayıyor. Dünyanın ayının nasıl oluştuğuna dair bu yeni hipotez, Güneş sistemimizin tarihinin başlarında Theia adlı varsayımsal bir gezegen embriyosunun Dünya ile muazzam bir etkisiyle Dünyanın ayının oluştuğunu öne süren yaygın olarak inanılan dev çarpma hipotezine meydan okuyor. Güneş sistemi anlayışımız her yeni keşifle birlikte sürekli olarak geliştiriliyor. Bu araştırma Ay ve onun Güneş sisteminin yeri hakkındaki bilimsel anlayışımızı geliştirmek için gezegen oluşumunu modellemenin önemini gösteriyor dedi. NLSI Müdürü Yardımcısı Greg Smith. Dev çarpma hipotezi, Dünya Ay sisteminin nasıl oluştuğuna dair geniş çapta kabul gören bir teori olmuştur. Dev çarpma senaryosunda Ay daha küçük bir proto gezegenin erken Dünya ile çarpışmasıyla Dünya yörüngesinde dönen bir diske atılan enkazdan oluşur. Uzun süredir devam eden çarpışma teorisinin zorluklarından biri, bileşimi muhtemelen Dünya'dakinden önemli ölçüde farklı olacak olan Mars büyüklüğünde çarpan bir cismin muhtemelen Dünya'yı ve Ay'ı farklı kimyasal bileşimlerle terk etmiş olmasıdır ki bunlar öyle değil. Çarpışmadan sonra benzer boyuttaki iki cisim tekrar çarpıştı ve Ay'ı oluşturmak için birleşen bir malzeme diski ile çevrili erken bir dünya oluşturdu. Yeniden çarpışma ve mütakip birleşme iki gezegeni görülen benzer kimyasal bileşimlerle terk etti. Yeni model Southwest Research Institute, San Antonio, Texas'tan Robin M. Canup tarafından geliştirilmiştir. Canup araştırması, diğer bilim adamlarının Ay'ın erken dinamik tarihi üzerine yaptıkları çalıştırmalara eşlik ederek motive edildi ve kompozisyondaki bu benzerliği açıklarken aynı zamanda Dünya ve Ay için uygun bir kütle oluşturdu. Evet, yani Ay nasıl oluştu sorusuna bir nevi bakmış olduk burada. Benim izlediğim belgeseller ve yine okuduğum kitaplarda en çok savunulan dev çarpışma hipotezi olan, yani Theia adlı bir gezegen vardı, Ay'ın eski adı, Dünya ile çarpıştı, sonra Ay bugünkü gördüğümüz konumunu aldı şeklinde. En çok kabul gören teori bu şekilde ve özellikle de bu teorinin mantığa yatkın olmasının sebebi dünyadaki bazı bulunan, yani Ay üzerinde bazı bulunan kaya parçalarındaki eşleşme Dünya ile tutması yönüne bakılarak düşünülüyor. Tabii ki yine bu da bir teori, tamamen kesin bir şey değil. Ama benim de kendi şahsi görüşümdür bu. Theia adlı gezegenin çarpmasıyla Ay'ın oluşması daha mantıklı geliyor. Çünkü baktığımız zaman Ay gerçekten de Dünya'nın çekimine göre büyük bir cisim. İlk başlarda yani kendisinde tutabilecek ve Güneş sistemi dışından gelecek ya da Güneş sisteminin farklı bir yerinde oluştuğunu farz edelim. Dünyanın çekimine kapılmaktansa bunu Jüpiter'in çekimine kapılabilir ya da Satürn'ün çekimine kapılabilir. Ama Dünya bunu çekim alanına alacak kadar bence yeterli bir çekim gücüne sahip değildir diye düşünüyorum.
Ya da şu olabilir, ilk oluştuğu zamanlarda Güneş sistemi beraber oluşmuşlardır yakın çevrede. Daha sonra ya artık asteroid çarpması mı olur ya da oluşma aşamalarında parça kaybı mı olur, şu anki şeklini almıştır. Bu da ayrı bir teori bu arada, bu bahsettiğimde. Dediğim gibi benim için akla yatkın olanı dünyaya çarpıp Theia'nın bugünkü ayı oluşturması şeklinde diye düşünüyorum ben. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın.